Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine sizlere bugün harika bir tarif hazırladım. Karpuzlu dondurma. Ama şu güzelliğe bir bakın, ne kadar güzel, ne kadar harika bir dondurma oluyor. Her aşamasını, her ayrıntısını sizlere göstereceğim. Bu kadar da mı kolay olur bir dondurma diyebileceğiniz kaymak gibi karpuzlu dondurma nasıl yapılır? Videomda her ayrıntısını göstereceğim arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Üstelik birkaç malzemeyle hazırlanıyor. Öyle ahım şahım çok fazla malzemeye de gerek yok. Nasıl hazırlanır? Nasıl yapılır? Gelin hep birlikte karpuzlu dondurmanın tarifine geçelim arkadaşlar. Evet, karpuzlu dondurma hazırlayacağız bugün. Burada benim bir dilim karpuzum var. Eğer karpuzlu dondurma az yapacaksanız yarım dilim olarak kullanın ya da ufak ufak dilimler halinde hazırlayın. Hiç sorun değil. Kendi arzunuza göre yapabileceğiniz nefis bir dondurma yapacağız. Üstelik de her ayrıntısını sizlere göstereceğim. Bir dilim karpuzdan hazırlayacağım. Şimdi ilk aşamada karpuzları şöyle bir dilimleyeceğim arkadaşlar. Karpuzlarımızın donması gerek. Onun için bir gün önceden karpuzun dilimleme aşamasını yapıyorum arkadaşlar. Eğer aynı gün içinde yapılacaksa 6-7 saat içinde derin dondurucuda karpuzu bekletmeniz lazım tamamen donması için. Şöyle çekirdeklerini ayıralım. Çekirdekleriyle birlikte dondurmayacağız. Çekirdeklerini ayırarak donduracağız. Dilimlemiş olduğum karpuzları bir poşet içine koyuyorum. Her ayrıntısını özellikle göstereceğim ki bilmeyenler öğrensin. Bilenler zaten yapıyordur. Bayağı bir dondurma çıkacak. Çocuklarınıza bu dondurmayı yapın ve verin ellerine arkadaşlar. Çok fazla maliyeti olmayan, az maliyetle hazırlanan bir dondurma. Biliyorsunuz dondurmalar oldukça pahalı. Hani 10 liralık bir dondurma almaya kalksanız bir kaşık dondurma çıkıyor içinden, inanın. Diyeceksiniz ki karpuz da pahalı. Evet, o da pahalı ama ne yapalım? Yaz geldi ve bu sıcak günlerde canımız dondurma istediği zaman şöyle bir yapıp serinleyelim. Evet, gördüğünüz gibi bir dilim karpuzu dilimledim. Çekirdeklerini, gördüklerimi tamamen çıkardım. İnşallah kaçan olmamıştır. Şimdi derin dondurucuya koyacağım. Bir gün önceden bu videoyu hazırlıyorum. Onun için karpuzun kesme aşamasını bir gün önceden hazırladım. Evet. Bir gün sonra videonun devamını çekiyorum. Gördüğünüz gibi karpuzları derin dondurucudan çıkardık. Takır takır donmuş. Bakın. Şimdi dondurmayı hazırlama aşamasına geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, tıkır tıkır donmuş. Dondurma yapmak için muhteşem olmuş karpuzlar. Şöyle parçalayıcının içine karpuzları bırakıyorum. Çok diyen arkadaşlara da özellikle söylüyorum, azaltabilir, hiç sorun değil. İstediğiniz kadar ölçüden bu tarifi, bu dondurmayı yapabilirsiniz. Evet. Parçalayıcının içine koyduk. Şöyle bir su bardağı süt. Ama sütüm de dolaptan çıktı. Soğuk. Sütüm de soğuk. Sütü karpuzların içine döküyorum. 2 yemek kaşığı şeker. Şeker yemeyenler şeker hiç kullanmasın ya da bal koyabilir. Bu da bir alternatiftir. Ya da hiç koymayabilir. Zaten karpuzlar tatlı. Birazcık da limon suyu sıkıyorum. Kapağını kapatıyorum ve dondurmayı hazırlamaya geçiyorum. Bu kadar. İçine koyacağımız malzemeler bu kadar. Dediğim gibi şeker kullanmayanlar, şeker zararlı olup sağlığına zararlı olanlar kullanmasın, hiç koymasın. Aynı dondurmayı yine elde edeceksiniz. Ama tabii ki tadı birazcık hafif olacaktır. Şekeri daha fazla sevenler birazcık daha çoğaltabilir. Evet, gördüğünüz gibi her aşamasını sizlere özellikle çekiyorum ki parçalama aşamasını. Bakın,
Bu şekilde yavaş yavaş parçalanacak. İlk önce 1 ile başlattım. Daha sonra 2'ye, daha sonra 3'e geçirdim. Hızlı bir şekilde parçalanıyor. Bakın üzerinden de çekilmiş hali. Bakın ne kadar güzel kaymak gibi dondurma hazır oluyor. Hiç elimizle de uğraşmamıza gerek yok. İyice kaymak gibi olana kadar parçalıyoruz. Kapağını açalım ve dondurmamız hazır oldu arkadaşlar. Bakın bu kadar kolay ve basit. Bu tarifi blogumda yazılı olarak da paylaşacağım. Bol resimli olarak paylaşacağım. İsteyen blogumdan da takip edebilir. Ama tabii ki blogumda tarifin yazılı hali birkaç gün sonra anca oluyor arkadaşlar. Burada paylaştığımdan birkaç gün geçtikten sonra anca paylaşabiliyorum. Kıvamını sizlere gösterdim ve şöyle dondurma kuplarına karpuzlu dondurmamı koyayım. Bu yaz sıcak günlerde hafta sonlarındayız. Ve inanın yapın arkadaşlar. Ailecek bir dilim karpuz 5-6 kişiye rahatlıkla yetebilir. Servis bardaklarına koyuyorum. Kuplarına koyuyorum. Karpuzlu dondurmam hazır. Bakın görüntüye muhteşem bir dondurma oldu. Her aşamasını, her ayrıntısını sizlere özellikle her videomda göstermeye çalışıyorum. Herkes öğrensin, herkes yapsın. Bir de sağlıklı bir dondurma arkadaşlar. Hazır alınan dondurmalar gibi değil. Koruyucu yok içinde. Hiçbir şekilde kendi yaptığımız, içine ne koyduğumuzu bildiğimiz dondurma. Umarım sizler için hazırlamış olduğum karpuzlu dondurma tarifimi beğenmişsinizdir. Çok kolay, çok basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu dondurmayı. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın arkadaşlar. Paylaşın ki kanalımız büyüsün. Bildirimleri abone olan arkadaşlar bildirimleri açsın lütfen. En güzel tarifleri anında haberdar olmak için bildirimlerinizin açık olması gerek. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Daha birçok güzel, özel, lezzetli tariflerde görüşmek üzere.